Asakusa Tokyo'dan herkese selamlar. Bugün bu bölgeyle başlamak istedik. Önce meşhur Sensoji Tapınağı'nı göreceğiz. Hemen arkamda giriş kapısı var. Buradan gireceğiz. Tapınağı gördükten sonra buranın meşhur bir caddesi var, alışveriş bölgesi. Oradan yürüyeceğiz ve orada büyük ihtimalle videomuzu sonlandırırız. O caddede Nakamisedori Street. Burası dünyada en çok ziyaret edilen tapınaklardan bir tanesi. Bildiğim kadarıyla hatta en çok ziyaret edilen turistler tarafından tapınak. Tokyo'nun en eski tapınağı. I would say basic anime. Like Kalabalığı görüyorsunuz. Okay, let's go here and kind of see. Asakusa bölgesi Taito City'de yer alıyor. Taito ilçesinde yer alıyor Tokyo'nun. Ve burayı en değerli, en önemli yapan şey de bu tapınak. like that because when I grow up, it's like normal for me. But Is everyone? Burayı büyük ihtimalle atlayacağım çünkü aynı zaten devam ediyor. Birazdan ileride tekrar görüşmek üzere. Yan sokağa atladım. Burası daha rahat. Çok aşırı bir kalabalık var yani yürünmüyor. Genau, diese Unterführungen, da sind sie doch so in so eine Stadt gekommen. Bugünün devamındaki planımız buradan Shibuya tarafına geçmek ama yani her an değişebilir. Bu Taito City de çünkü aslında güzel bir bölge. Burada çok meşhur bir şey var. Bildiğim kadarıyla bizim gideceğimiz alışveriş caddesi üzerinde ama bu thrift shop'lar var yani bu ikinci el işte vintage kıyafet dükkanları veya daha farklı böyle çok sayıda ikinci el veya sıfır ama daha farklı her yerde bulamayacağınız hazır tüketim olmayan ürünler satan shop'lar var. Oralara bir bakmak istiyoruz. Değişik bir şey görürüz diye hediye olarak veya kendimize. Evet, tapınak karşımızda. 哦，有一点，有一点点。 Bu tapınak bir Budist tapınağı.
Çok fazla tarih bilgisi veya böyle anlatı yapmak istemiyorum. Çünkü benim işim değil. Zaten internette yeterince bilgi var bunlarla alakalı. Ama çok kısa geçecek olursak, burası Tokyo'nun en eski Budist tapınağı. Dünyada dediğim gibi en çok ziyaret edilenlerden, belki en çok ziyaret edilen tapınak, 30 milyon üzerinde yıllık visitor'ı var. Buranın yapımı 645'te tamamlanıyor ve İkinci Dünya Savaşı'nda hava bombardımanında 1945'te yıkılıyor. Daha sonra 1950'li yıllarında 50'li yıllarda tekrar inşa ediliyor. Maalesef insanlığın en kötü icadı olan savaşlardan yine güzel bir yapı, bir tarihi parça nasibini alıyor. Muazzam görünüyor. Çok etkileyici. Videoda nasıl gözükecek bilmiyorum ama çok etkileyici. Evet. Bu kapıdan da girdik. Karşımızda da Sensoji Temple'ı var. Bir kapıdan girmiştik. Şimdi bu ikinci devasa bir kapıdan girdik. Ve karşımızda ünlü Sensoji Tapınağı'nı tüm heybetiyle görüyoruz. Şu kapının heybetine bakar mısınız? Burada insanlar geleneklerini yerine getiriyor, ritüellerini yerine getiriyor. Şintolarda da çok değişik ritüeller var. İşte burası bir Budist tapınağı, bir de Şinto tapınakları var burada. Şogunların, elit savaşçıların bir din mi denir, bir felsefesi mi diyelim. Yani din diyebiliriz aslında. Bir de işte Budist hakimiyeti varmış eskiden, ancient dönemde. Her iki tarzda da çok güzel, çok sayıda tapınaklar var. Özellikle Kyoto zaten bu işin merkezi ama bu Tokyo'da özellikle Edo döneminden
Bu Asakusa tarafları olsun. Birkaç bölge daha var böyle tapınak, çok önemli tapınakların yer aldığı. Evet, müthiş bir görüntü. Şöyle yapacağım buradan geçerken, kamerayı yukarı kaldıracağım. Böyle içeriği de çok kısa size göstereceğim ve burada videoyu tamamlayacağız. Yani videonun bu kısmını tamamlayacağız. İnsanlar burada para atıyor ve dilek tutuyor. Bu tapınağı gezdik birlikte. Şimdi biz Nakamise Dori Caddesi'ne doğru ilerleyeceğiz. Yürüyüşümüze orada devam edeceğiz. Orada az sonra buluşmak üzere. Tekrardan selamlar. Tapınaktan çıktık. Az önce küçük bir hata yaptım. Onu düzeltmek istiyorum. Nakamise Dori zaten o ilk girdiğimiz çarşıymış. Ben tamamen onu dalgınlığıma verin karıştırdım. Başka bir yeri işaretlemiştim ama orası sandım. Şimdi karnımız da biraz aç. Burada güzel bir sushi restoranı kaydetmiştim ben. Oraya gitmek istiyorum. Yaklaşık yürüyerek 500 metre yani bir 8-9 dakika mesafede. Beraber yürüyelim, bu yürüyüşü beraber yapalım. Bakalım, inşallah da açıktır restoran. Bazen Japonya'da saatler farklı oluyor. Yani restoran, kafeler için. Bazıları çok erken kapanıyor, erken açılıyor. Bazıları çok geç açılıp geç kapanıyor. Şu an Google'da gösterdiğine göre açık gözüküyor. Bakalım. Şu an saat burada öğleden sonra 1:30. Biraz eski bir muhit. Ama yani hissiyat güzel.
Az önce tapınağın bombalanmasından bahsettik. Yani 2. Dünya Savaşı. Tabii Japonya için de çok büyük bir yıkım oldu. Ama o kadar güçlü bir toplum ki yani insanı bana çok kudretli gelir Japon insanı. Bu kadar kısa sürede yani bu savaş biteli işte 70-75 yıl mı oldu, ne kadar oldu işte. Tamamen yıkılmış, bitmiş bir halk. 2 tane de atom bombası yemiş. Paramparça olmuş. Çok fazla milyonlarca kayıp vermiş. Ve küllerinden öyle bir tekrar doğmuş ki şu an günümüzde baktığınız zaman yine dünyanın en büyük, işte Amerika Çin'den sonra bildiğim kadarıyla 3. ekonomisi. Hadi belki Hindistan geçmiştir. 4. ekonomisi olmuştur ama yani dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri. Tabii o diğer ülkelerde, Çin'de, Hindistan'da nüfus çok fazla olduğu için tabii ki gayri safi hasılası çok yüksek oluyor. Aslında Japonya bana göre o ülkelerden kat be kat daha üstün. Yani düşünün, nüfusu o kadar, onlar kadar, onların belki 1/10 bile olsa onlar da hemen hemen aynı. Yani Çin'den sonra geliyor ekonomik büyüklük bakımından. Bu çok büyük bir güç. Tabii bu bahsettiğim hani yanlış anlaşılmasın. Bu hane halkı zenginliği değil. Ülkenin yani kendi mal varlıklarının toplamı, üretiminin toplamı, ülkenin kasasındaki varlıkların toplamı, o büyüklükten bahsediyoruz. Yoksa kişi başına düşen milli gelirde o zaman çok farklı ülkeler ön plana çıkıyor işte. Bazı Avrupa ülkeleri var biliyorsunuz. Liechtenstein, ne bileyim Nordik ülkeler yine, Norveç, Danimarka, onlar daha üste çıkıyor. Çünkü nüfusu az, çok zengin. Maaşlar çok yüksek. Hane halkına düşen milli gelir de tabii ki daha yüksek oluyor nüfus az olduğu için. Japonya'da milliyetçilik, yani şu anlamda milliyetçilik, ırkçılık anlamında söylemiyorum. Yani kendilerini çok Japon toplumunun, Japon devletinin, Japon geleneğinin, gücünün farkındalar ve bununla gurur duyuyorlar. O anlamda milliyetçiler, yani kendilerini üstün görüyorlar. Rahatsız edici değil ama bunda da haklılık payları var. Şöyle bir sokağa çıktığınız zaman zaten gördüğünüz, yani işte asansöre biniyorsunuz. Kendi mühendislikleri, kendi üretimi asansörler. Arabaya biniyorsunuz. Arabalara bakıyorsunuz. Hemen hemen gördüğünüz arabaların %90'ı kendi markaları. İşte bilgisayarlar, fotoğraf makineleri, telefonlar, binlerce, 10 binlerce, 100 binlerce marka ve hepsi çok üst düzey kalite. Ve bunları dünyaya pazarlıyorlar. Katma değeri yüksek teknolojik ürün zaten ülkeye zenginlik getirir. Bir ekonominin amacı zaten, büyük bir ülkeyseniz herhangi bir doğal kaynağınız, petrolünüz yoksa zenginleşme aracı bence bu olmalı. Yani katma değeri yüksek ürün üretip dünya pazarına açılmak. Bunu başaran toplumlar Amerika gibi, Japonya gibi, Çin gibi hızla ileri geçiyorlar. Hızla zenginleşiyorlar, gelişiyorlar. Şunu söylüyordum, yani bu gördüğünüz ülke 2. Dünya Savaşı'nda tamamen yıkılmış, çökmüş, bitmiş, atom bombası yemiş ve tekrar bu kadar devasa şehirler, böyle altyapılar, inanılmaz güçlü teknolojik şehirler
kuruluyor bu kadar kısa sürede. Bu halkın, devletin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Eğitimin önemini gösteriyor. Buradaki mühendislik dünyadaki en iyi. Bence en iyi diyebiliriz yani Japon mühendisliği. Buradaki kalite kontrol prosesleri dünyadaki uygulanan en üst standartta, yani Six Sigma denilen bir kalite kontrol prosesleri var. Özellikle bunu mühendislikte kullanıyorlar. Hata payı çok düşük oluyor. Mekana yaklaştık. Oraya girdikten sonra, girerken videoyu kapatacağım. Sonra tekrar siparişleri verdikten sonra birazcık ne yiyoruz, ne içiyoruz sohbet ederiz orada. Şurada güzel bir kafe de gördüm. Belki çıkınca burada bir kahve de içeriz. Şöyle güzel lokal kafe shop'lar görünce denemek istiyorum. Bugün kahve de içmedik. Evet, şurayı da belki deneyebiliriz sonrasında. Evet, mekan burası. Siparişlerimizi verdik restoranda. Burası geleneksel bir sushi restoranı. Yani geleneksel bir tarzda sushi yemek istiyorsanız güzel bir mekan. Şimdi siparişleri hazırlıyorlar. 2 tane tatlı amca yapıyor sushileri ve bütün servisleri de onlar yapıyor. Siparişleri de onlar alıyor. Çok eski bir dükkan mı diyeyim, bir yapı burası. Her şey içeride çok eski. Burada şu anda hazırlıyorlar. Birazdan siparişler gelince tekrar görüşürüz. Evet, yemeklerimiz geldi. 2 tane set söyledik. Çok güzel gözüküyor, çok güzel hazırladılar, taze taze. Zaten sushi'de en önemli şey malzeme kalitesi. Yani ne kadar kaliteli ve taze ise malzemeler o kadar iyi olur sushi. Şu tuna balığı, bu somon diye düşünüyorum. Şu balığı bilmiyorum, bakacağım. Bu yılan balığı, karides, bu klasik içinde salatalık var ve pirinç wasabi sosuyla beraber harmanlanıyor. Şunun içinde de tuna balığı var. Şimdi bunların tadına bakacağız. Daha sonra beraber bir yorumlayacağız. Yemeğimizi yedik. Gayet lezzetli bir sushi'ydi. Ne kadar para ödedik? 2 tane o set için, 2 kişilik set için toplamda TL'ye çevirirsek hemen hemen 600 lira civarında ödedik. Daha ucuz sushi alternatifleri var. Hani bu hep bu fiyata değil. Ama burası biraz daha, yani bir tık daha pahalı bir mekan ama çok memnun kaldım yani. Özellikle malzeme kalitesi çok iyiydi. Taptaze her şey. Güzeldi. Tabii yani yediğimiz her şey çiğdi. Onun için herkese hitap eden bir yiyecek değil sonuçta. Ama sushi seviyorsanız bence denemekte fayda var. Ama hani böyle sushi sadece California roll değil, yani Türkiye'de popüler olan veya işte o bizim yediğimiz klasik rollar değil. Böyle üstüne bildiğiniz çiğ tuna balığı konuyor, işte yılan balığı konuyor, deniz tarağı koyuyor, birçok çiğ deniz ürününü pirincin üzerine koyuyor. Pirinci de wasabi ile harmanlıyorlar. Gayet lezzetli oluyor. Kahvemi de aldım. Çok güzel demledi. Taptaze. İleride bir küçük bir coffee shop'tan aldım.
Bu videoda bu kadar olsun. Biz birazcık daha Asakusa'yı, etrafı gezeceğiz. Ondan sonra da buradan Shibuya tarafına geçmeyi planlıyoruz. Bugün bu yürüyüşte bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Asakusa Tokyo'dan sevgiler, selamlar.